Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere yine çok pratik ve bir o kadar lezzetli kahvaltılık tariflerimin bir yenisini daha ekledim. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 2 tane soğana ihtiyacımız var. Soğan miktarı tavanızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. 2 tane mor soğan kullandım. Tabii ki beyaz soğanla da yapabilirsiniz. Aynı tarifimizi soğanları bu şekilde kıyıyorum. Mutlaka bu tarifi soğanlı deneyin arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki sizlere tadını anlatamam. Soğanları ne ince ne kalın olacak şekilde kıyalım. Unutmadan da söyleyeyim. Sosunu hazırlıyorum. 3 tane yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ederek çatalla bu karışımı iyice çırpıyorum. Sosunda süt ya da su, un kullanmıyoruz. Sosumuz bu kadar. Soğanlı omlet yapıyoruz arkadaşlar. İsmini sormak isteyenler de olabilir. Soğanlı omlet. Bir tutam maydanoz kıydım. İncecik olacak şekilde maydanozu kıydım. Daha sonra dilediğiniz kadar kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Eğer kaşar istemezseniz normal tulum, beyaz peynir, lor peynir kullanabilirsiniz. Her çeşit peynirle bu tarifi yapabilirsiniz. İyice karıştırıyorum ve artık pişirme aşamasına geçelim. Tavaya bir miktar zeytinyağı alıyorum. 1 yemek kaşığı ya da 1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum ve soğanları diziyorum. Tabii ki sıvı yağı, tereyağıyla da yapabilirsiniz. Eğer tereyağı kullanacaksınız, içerisine yine de sıvı yağı eklemenizi öneriyorum. Tek tereyağıyla altı yanar, tarifiniz güzel olmaz. Evet, sadece tavamızın tabanına soğanları yerleştiriyorum. Tavam çok büyük ya da çok küçük değil, orta bir tava. Eğer bu tarifi yapacaksanız yanmaz, yapışmaz tava olması gerekiyor. Çelik tavayla bu tarifi yapamazsınız. Soğanlarım pişti ve tersini çeviriyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarımız harika bir şekilde kızardı. Diğer tarafını pişirmeden üzerine sosunu ekleyerek pişirelim. Lütfen bu aşamada ocağınızın altını kısın. Evet, soğanları çevirdim ve artık sosuyla buluşturuyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, sosunu üzerine, soğanların üzerine ekledim. Şöyle düzeltiyorum ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyorum. Evet, şöyle 1-2 dakika daha bekledikten sonra artık soğanlı omletimiz sunuma hazır. Şimdi altını da kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde kızarmış. Yakından da göstereyim. Misler gibi oldu. Tadını doyamayacağınız bir kahvaltılık tarif. Bu tarifimin patateslisi ve domateslisi de var. Kanalımda şuraya yukarıya sağ köşeye kartını bırakıyorum. Tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Milyonlarca kişinin izlediği, binlerce kişinin tarifimi denediği bir tarif. Domatesli ve patatesli omletim. Evet, bu şekilde dilimliyorum kahvaltılığımı.
Bu tarifimizi mutlaka ve mutlaka sıcak tüketmenizi öneriyorum. İçerisinde yumurta ve kaşar olduğu için sıcak tüketirseniz lezzetini alacaksınız. Aksi takdirde aynı lezzeti bulamayabilirsiniz. 4'e böldüm ve şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum tarifimi. Eğer tarifimi yapıp denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Her birinize çok teşekkür ederim. Evet. Şöyle yakından görün. İnanın çok beğeneceğiniz bir tarif. Bugün de sizlere bu güzel tarifi verdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum. Eğer yumurtayı sevmeyen çocuklarınız varsa gerçekten bu tarifle yumurtayı da yedirebilirsiniz. Hem çok besleyici hem çok vitaminli bir tarif. Sizlere şöyle çatalla da iç dokusunu göstermek istiyorum. Biliyorum ki iç dokusunu ve kıvamını çok merak ediyorsunuz. Şöyle çatalla da bölerek sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Siz videomun devamını izlerken ben de veda edeyim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.